Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bugün tam mevsimindeyken erik konservesi hazırlayacağım. Eriklerimi ayıkladım ve bol suda yıkıyorum arkadaşlar. Organik bahçe eriği bunlar. Daha sonra geniş bir tencere içerisine alıyorum. 3 kilo eriğe 1 su bardağı su ekliyorum arkadaşlar ve kullanacağım kapakları da üzerine su ilave ederek onları da kaynatıyorum. 0 kapak olması gerekiyor. 1 su bardağı eklememin nedeni arkadaşlar, konsantre bir konserve hazırlayacağız. Zaten görmüş olduğunuz gibi kendi suyunu erikler salıyor. Burada ortalama 5 dakika kaynayacak arkadaşlar. Suyun rengini görüyorsunuz. İstediğiniz eriği kullanabilirsiniz. Su miktarı size bağlı arkadaşlar. Az veya çok da ilave edebilirsiniz. Kapaklarım da kaynadı. Ve eriklerini görmüş olduğunuz gibi yumuşadı ve kabuklarından da biraz ayrıldı. Hepsinin kabuklarının ayrılması gerek yok arkadaşlar. 5 dakikanın ardından temiz kuru kavanozlara kepçe yardımıyla eriklerimi dolduruyorum. Ben toplamda 5 kavanoz elde ettim arkadaşlar, yarım kiloluk. Konsantre hazırlama amacı arkadaşlar, siz kullanacağınız zaman üzerine istediğiniz kadar su ve şeker ekleyebilirsiniz. Bu tarifte sadece erik ve su var arkadaşlar. Kavanozumu doldurdum ve ağız kısmını bir tane peçete yardımıyla kuruluyorum ve temizliyorum arkadaşlar. Daha sonra da kurulamış olduğum yeni kapağı da kapatıp sıkı sıkı kapatıyoruz kavanozun kapağını ve ters çeviriyoruz. Bu sayede vakumlanacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde diğer kavanozları da tamamlıyorum. Sizler beni bu tarifle ilk defa tanıyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi ve tarif hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum ve sizler nasıl hazırlıyorsunuz lütfen onu da bahsetmeyi unutmayın. Kalan kavanozları da aynı yöntemle hızlı tamamlıyorum arkadaşlar. Renginin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Aynı şekilde kabuk gelmesi önemli değil arkadaşlar. Zaten ben bunun nasıl hazırlandığını sizlere videonun sonunda göstereceğim. Diğer kalanları da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Onu tamamlıyoruz. Ve ters çevirerek üzerini örtüyorum ve en az 5 saat, en fazla bir gece bu şekilde beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu sayede kapaklar hızlı bir şekilde vakumlanacak. Üzerini örtüyorum ve kenarda bekletiyorum. Daha sonra kontrol edip o şekilde güneş almayan bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Kapaklarımı hepsi tuttu arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi boşluk yok. Çok sıkı oldular. Lütfen beni buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ve sizlere nasıl hazırlandığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Derin bir kabın üzerine bir tane süzgecimi alıyorum ve kavanozun kapağını açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum erikler sanki vişne gibi. Renginin güzelliğini görüyorsunuz. Kaşık yardımıyla bu şekilde karıştırıyorum. Posasını da geçmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine su ilave edeceğim. Ben toplamda yarım kiloluk hazırlamış olduğum kavanozun üzerine 1 litre su ilave ettim. Ama sizin kullanmış olduğunuz eriğin cinsine göre azalıp çoğalabilir arkadaşlar. Kavanozdaki renginde ziyan olmaması için suyu onun içine ilave ettim ve o şekilde üzerine döküyorum ve tekrar karıştırarak posasından ayrılmasını sağlıyoruz. İstediğiniz şekilde servis yapabileceğiniz çok lezzetli bir içecek oluyor arkadaşlar. Damak tadınıza göre şeker ilave edebilirsiniz. Rengi görmüş olduğunuz gibi şu an kalın. Tekrar üzerine su ilave edip biraz incelteceğiz arkadaşlar. Ben yarım çay bardağı kadar şeker kullanıyorum. İsterseniz bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Arttırıp veya azaltabilirsiniz. Bunu söylememin nedeni arkadaşlar, çünkü eriğin cinsine göre tat miktarı ve renk miktarı değişebilir. Çok lezzetli bir içecek oldu arkadaşlar. Tarifimin sonuna geldim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.